Herkese merhaba. Bu videomuzda JavaScript nedir ve modern JavaScript nedir konularını inceleyeceğiz. JavaScript web sayfalarının daha interaktif hale gelmesi için kullanılır arkadaşlar. HTML ve CSS ile oluşturduğumuz DOM yapısını değiştirmeye yarar. Document Object Model yani DOM dediğimiz bölüm web sayfalarının yapısını tutan bir kılavuzdur. DOM yapısı değiştiğinde web sayfasının içeriğinde yani ekrandaki bölümde, ilgili bölümde otomatik olarak değişir. Örneğin bir başlık ya da yazı değiştiğinde tarayıcı ekranında da ilgili yazı alanı değişir. Bu otomatik olarak güncellenir. Bu değişikliği yapmak için ise JavaScript'e ihtiyacımız vardır. Mesela bir kullanıcı adı ve şifre girdiğimiz ekran düşünelim. Burada kullanıcı adının 8 karakter uzunluğunda olması gerektiğini varsayalım. En az 8 karakter. Biz bir kullanıcı adı girişi yaptığımızda bu kullanıcı adı input'unun DOM'daki ilgili bölümü değişir. Ve bizim bu değişimi takip ettiğimiz JavaScript kodları tetiklenir. Gelen kullanıcı adını kontrol ederiz. 8 karakter uzunluğunda mı değil mi şeklinde ve bu kontrolün sonucunu da DOM'a yansıtırız. Buradan da web sayfasına yani ekrana otomatik olarak ilgili düzenleme aktarılır. Biraz da karakteristiklerinden bahsedelim. JavaScript high level bir dildir. Yorumlanır. Tipler, operatörler ve nesneler vardır. Yorumlanma bölümüne baktığımız zaman yorumlanan diller insanların okuyabildiği, çalışma sırasında translate edilen dillerdir ve hatalar da çalışma esnasında ortaya çıkar eğer varsa. Compile edilen diller ise makinelerin okuyabildiği ve build sırasında translate edilen dillerdir. Kod hataları da build esnasında çıkar. JavaScript'te birçok farklı stilde geliştirme yapabiliriz. Hatta yazılım geliştirme geçmişiniz varsa kendi stilinizi uygulayabilirsiniz. Ya da design patternlardan faydalanabilirsiniz. Onun dışında da en çok kullanılan yöntemler imperative, procedural, object oriented ve functional programming'tir. Functional programming özellikle React ile çok kullanılır. Object oriented ise Angular'la daha çok kullanılan bir yöntemdir. Bu konulara hakim değilseniz ve buradaki ifadeler size yabancı geliyorsa dert etmeyin. İleriki videolarda bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir de JavaScript'in tarihçesinden bahsedelim. Burası önemli. Modern JavaScript konusuna giriş için. 1995'te Mocha ile ortaya çıktı. Ardından LiveScript olarak adı değişti. Daha sonra da adı JavaScript oldu. 97 yılında Internet Explorer ve Mozilla'nın yaygınlaşmasıyla JavaScript konusunda bir standart oluşturulması gerektiği düşünüldü. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı. Çünkü yazdığımız kodlar bir tarafta düzgün çalışırken bir tarayıcıda diğerinde çalışmayabiliyordu. Bu yüzden bir standarda ihtiyaç duyuldu. ECMA isimli kurum ECMAScript adı altında bir şartname ya da spesifikasyon yayınladı diyebiliriz. Ve bunu hemen hemen her sene güncelleyerek yayınlamaya devam etti. 2009'da ECMAScript 5 yayınlandı. Burada çok köklü değişiklikler yaptılar. JavaScript çok değişti. Şu anda tüm tarayıcılarda ECMAScript 5 çalışıyor, desteklenmektedir. Ancak ECMAScript 5'ten sonra çıkan versiyonlar tüm tarayıcılarda desteklenmiyor. Tarayıcılar bu konuda biraz geride geliyor. Spesifikasyonu takip etme konusunda. O yüzden bizim de tüm tarayıcılarda kodlarımızı çalışır hale getirmeme ihtiyacımız ortaya çıktı. Tarayıcı destekleri diyebiliyoruz buna. Şu anda ECMAScript 13 yayınlanmış durumda. Bizler bu ECMAScript 6 ve sonrasında neden kod geliştiriyoruz? Çünkü daha okunaklı, daha anlaşılır ve çok daha hızlı
geliştirmeler yapabiliyoruz. Biraz sonra ECMAScript 6 ve 5 arasındaki kod farkını da göreceğiz. Ancak bizim kodlarımızı ECMAScript 5'e çevirme ihtiyacımız ortaya çıktı. Bunu da Babel ile sağlıyoruz arkadaşlar. Modern JavaScript'ten birazcık daha detaylı bahsedeceğim sonraki videolarda. Orada Babel'i göreceğiz ama kısaca burada özetlemek gerekirse ES6'da yazılan kodları ES5'e yani tüm tarayıcılarda çalışır hale getiren bir kütüphane diyebiliriz. Biraz da kod farkını görelim. Sol tarafta ES6, sağ tarafta ES5 var. Constant ile oluşturduğumuz değişkenler sağ tarafta var ile oluşturulmuş. Class yapımız sağ tarafta fonksiyonlarla oluşturulmuş. Bu sağ taraftaki bölüm ES5'teki bölüm Constructor Prototype Chain olarak adlandırılıyor. Bunu da göreceğiz arkadaşlar ilerleyen videolarda. Soldaki ES6'daki class yapısında zaten göreceğiz. Gördüğünüz gibi arada ciddi farklar var ama buna ihtiyacımız oluyor. Kodlar daha kısa oluyor ES6'da belki. Ancak işte her tarayıcıda çalışmayabiliyor. Sonraki videomuz JavaScript tarayıcılarda nasıl çalışır konusu üzerine olacak. Bunu inceleyeceğiz. Zaman ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abonelik ve beğenilerinizi beklerim. Hoşça kalın.